Herkese selam. Bugünkü videomuzda yine bir efsaneden bahsedeceğiz. MAN 2290. Sesiyle geldiğinin haberini verirdi bu kamyon. Efsane burunlu MAN 2290 80'li yıllarda özellikle uzun yol şoförlerinin vazgeçilmez kamyonlarındandı. Bu kamyonlar başlangıçta Almanya'da üretiliyorlardı. Daha sonrasında Ercanlar AŞ tarafından ülkemize satışı başlandı. İlerleyen dönemlerde ise Türkiye'de üretilmeye başlandı. 2290 modelinden önce 520H, 520HL, 19190 Türk kullanıcılara sunulmuştu. Ardından da efsaneleşen 2290 piyasaya girdi. 1981 yılı itibariyle Türkiye'de üretilen MAN araçları Mısır, Kuveyt, Irak, Suriye ve Lübnan gibi Orta Doğu ülkelerine ihraç edilmeye başlandı ve çok geniş kitlelere ulaştı. Bu araçların azami yük ağırlığı ise 22 tondu. 190 beygir gücündeydi bu kamyonlar. Aracın ön tarafına bakıldığında marka adının altında çok belirgin bir şekilde dizel yazıyordu. Bunun da tabii ki bir nedeni vardı. Eskiden ağır vasıtaların çoğu benzinliydi ve oluk oluk benzin yakarlardı. Dizeller ise iktisatlıydı. Motorin eskiden benzine kıyasla çok ucuzdu. Bir de buna dizel araçların yakıt kullanımında tasarruflu oluşu da eklenince maliyetler de çok düşüyordu ve mal sahiplerine iyi bir kazanç sağlıyordu. Bu ayrıcalıkta mutlaka araç üzerinde gösterilmeliydi. Dizel araçlarda markadan başka bir de dizel ibaresi bulunuyordu. Saurer, Austin, MAN, Steyr ve pek çok markada dizel ibaresi vardı. İlerleyen zamanlarda da bu alışkanlık devam etti. Günümüze gelindiğinde ise artık dizelin diğer motorin türlerine göre bir avantajı kalmadığı için artık bu ibarelere yer verilmiyordu. Kırmızı burnuyla dikkatleri sürekli üstüne toplayan bu araç, özellikle uzun yol şoförü olan babalar çocuklarının anılarında büyük yerlere sahiptir. Hele o uzun yollarda bu kamyonla yaşanan anılar var ya, gece gündüz bu kamyonun içinde geçermiş. Kamyonun şoför kabininde bulunan koltuk açılır ve orada yatarlarmış. Şimdiki gibi değil ki. Eski şoför bir abimizin dediğine göre eskiden kilolu şoför olmazmış. Hani herkes tır şoförlerini göbekli, kilolu bilir ya. Aslında bu çok tam tersi bir olay. Herkes tığ gibi olurmuş. Nedeni ise eskiden lastikler şambererli ispiyet, jant 3 parça, yük fazla, hava sıcak. Bu sebepten abiler her tesise girince lastik değiştirirlermiş. Bazı kamyoncu abiler bir seferde 17 lastik değiştirdiğini bile söylüyor. O zamanlar her şey bu kadar teknolojik değil tabi. Hal böyle olunca kamyoncu abilerimiz de hep zayıf olurlarmış. Bu araçlar piyasa ilk sürüldüğünde Türkiye için 10 yıl ilerideymiş. Zamanla kullanılanların vazgeçilmezi olmuş. Kimileri ise hiç tercih etmemiş. Sağlamlığı, motor gücü, ön takımı ve frenleriyle adından oldukça söz ettiriyordu bu kamyonlar. Ancak rampalarda bu kamyonların en kötü özelliği gün yüzüne çıkıyordu. Bu kamyonlar rampa yukarı çok yavaş çıkıyordu. Hatta çıkamıyordu desek yeridir. Ancak düze çıktığı an tüm motor gücünü gösteriyordu. Rampaları sevmeyen bu kamyon İç Anadolu'nun özellikle Konya yöresinin en favori kamyonu haline gelmiştir. Bu da çok şaşırılacak bir durum değil tabi. 80'li yıllarda piyasaya sürülen bu kamyon Türkiye'de kamyonculuk sektöründe yeni bir çığır açtı desek gerçekten yeridir. Öyle ki kuru hava freni, otomatik fren, balata cırcırı, standart yağlı direksiyon, otomatik debriyaj, balata aşınma ayarı, 6 ileri vites gibi özellikler 2290'ların en belirgin özelliklerindendi. O yıllarda üretilen diğer kamyonlarda bu özellikleri bulmak pek mümkün değildi. 10 tekerli oluşu ve 22 tona kadar yük taşıma kapasitesi ile ağır yüklerin hakkından geliyordu. Tüm bahsettiğimiz eski kamyonlar gibi bu kamyonun da sesi insanı mest ederdi. Kimileri bu kamyonun sesine "baba geldi sesi" diye hitap ediyorlarmış. Uzaklardan bile sesiyle kendini belli eden bu kamyonlar babalarının yolunu gözleyen çocuklar için haberciydi adeta. Ne varsa eskilerde var dedirten bu kamyon hakkında bazı kamyoncu abilerimiz bu kamyonun frenlerinin şimdi çok teknolojik kamyonlarda bile olmadığını söylüyorlar. MAN 2290 kırmızı burun serisi klasik kırmızı burun serisinin son serisidir. MAN sonraki yıllarda burunlu modellerin üretimini sonlandırmış ve düz burunsuz kupalı araç modeli üretimine geçmiştir. Birçoğumuzun anılarında gerek sesiyle gerek güçlü motoruyla gerekse babalarımızı alıp bizden uzaklara götürüşüyle birçok yere sahip olan bu kamyon şimdilerde yerini tabii ki
çok daha yenilerine bıraktı. Bize ise sadece anılar kaldı. Videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz klasiklerden daha fazla bahsetmemizi istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Eski kamyoncu anılarını özlediğimiz ve eskileri bolca yad ettiğimiz şu günlerde bu kamyon ile olan anılarınızı, ki mutlaka vardır, yorumlara yazın ve o eski güzel günleri hep birlikte analım. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.